Merhabalar arkadaşlar. YouTube kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bu videomda sizlere bu yeleğin anlatımını yapacağım. Yeleğimize yaka kısmından başlıyoruz. Robamızı ördükten sonra alt kısmı örüp etek kısmında bitiriyoruz. Ben roba kısmını ördüm. Alt kısma yani bu gövde kısmına bu modeli uyguladım. Bonbon şekeri modeli. Siz istediğiniz modeli uygulayabilirsiniz. İsterseniz sadece kolay olsun diye düz örgüde örüp yeleğinizi o şekilde bitirebilirsiniz. Yeleğimizin büyüklüğü 2-3 yaşa uygun büyüklükte oldu. Evet, şöyle arka kısmını da göstermek istiyorum. Çok güzel bir yelek oldu arkadaşlar. Yeleğimde 4 numaralı şiş kullandım. Bebe yünü kullandım. 2 tane bebe yününden yarım yumak ipim arttı. Şimdi örgümüzü örmeye başlayalım. Örgüme 82 ilmekle başladım. Daha sonra 3 diş haroşa örgü ördüm. Ön yüzde ve arka yüzde düz örgü örerek haroşalarımı oluşturdum. Şimdi ilk iliğimi açacağım. 3 tane ilmeğimi örüyorum. Şişimin üstüne bir kez ipimi doluyorum ve 2 tane ilmeği birlikte örerek ilk iliğimi burada açmış oluyorum. Şimdi bir sıra daha haroşa örgü öreceğiz. Bu sıramızı ve diğer arka sıramızı düz örgü olarak örelim. Bir sıra daha haroşa örgü oluşturalım ve arttırmalarımızı yapmaya başlayalım. Bir sırayı bitirdim. Şimdi örgümün arka yüzüne geçtim. Ve bir sıra daha haroşa örgümü örüyorum. Yani haroşamızı bu şekilde oluşturmuş oluyoruz. Alt sıralarda göstermediğim için burada göstermek istedim. Ön yüzde ve arka yüzde bütün ilmeklerimizi düz olarak örüp haroşa örgümüzü oluşturuyoruz. Şimdi bu sıramı da bitirip tekrar ön yüze gelince videomu açacağım. Şimdi örgümün ön yüzüne geldim. Artırmalarımızı yapmaya başlayalım. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane ilmeğimi ördüm. Burası ilik düğme bölümü olacak. İki başlarda. Şimdi 2 tane ilmeğimi ördüm. Bir kez şişimin üstüne şu şekilde doluyorum. Yani 2, 4, 6, 8, 9 tane ilmeğimi örmüş oldum başta. Bir kez doladım. 2 ilmeğimi tekrar ördüm. 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 Bir kez doluyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar gideceğiz. Diğer tarafta 7 tane 9 tane ilmeğimiz kalana kadar. Bir kez doladım. 2 ördüm. Bir kez doladım. 2 ördüm. Şimdi ben sıra sonuna geldim zaten. Neyse kesmeyeyim videomu. 2 örüp bir doluyorum. 2 örüyorum. Bir doluyorum. 2 ördüm. Bir doladım. 1, 2 ördüm. Bir doladım.
2 ördüm, bir doladım, 1 2 ördüm, bir doladım, 2 4 6 8 9 ilmeğim kaldı. Şimdi 9 tane ilmeğimi düz örgü olarak örüyorum. Artırmalarımız bitmiş oldu. Başta 9 ilmeğimizi ördük, bir doladık, 2 ördük, bir doladık, 2 ördük. Bu şekilde 9 tane ilmeğimiz kalana kadar 2 dolayıp pardon 2 örüp bir dolayarak buraya kadar geldik. Şimdi örgümün ters tarafına geçtim. Burada 7 tane ilmeğimi haroşamı örüyorum. 2 4 5 6 7 tane ilmeğimi düz örgü olarak ördüm. Bu kısımlar başta ve sonda 7'şer ilmeğim ilik düğme bölümü olacak. Haroşa olarak ilerleyecek. Şimdi bu diğer tarafta 7 tane ilmeğim kalana kadar bütün ilmeklerimi ters örgü olarak öreceğim. Birkaç sıra ördükten sonra ikinci artırmalarımızı yapacağız. Birkaç sıra ördükten sonra yine haroşalarımız, ara haroşalarımızı yapacağız ve ikinci artırmamızı yapacağız. Şimdi bu sırayı tamamen ters örelim. Diğer tarafta 7 tane ilmeğim kalana kadar şöyle arttırdığım ilmeklerimi de yine ters olarak örüyorum. Sıramın sonuna geldim. 7 ilmeğim kaldı. Bu ilmeklerimizi haroşa olacağı için düz örgü olarak örüyorum ters tarafta. 3 4 5 6 7. Yine örgümün ön yüzüne geçiyorum. Buradaki bütün ilmeklerimizi başta ve sondaki ilmeklerimiz de dahil olmak üzere tamamen düz olarak örüyoruz. Hiçbir işlem yapmıyoruz. Bu şekilde bütün ilmeklerimizi tamamen düz olarak örüyoruz. Şimdi birkaç sıra ön yüzde bütün ilmeklerimizi düz, arka yüzde başta ve sondaki 7'şer ilmeğimizi düz, ortadaki ilmeklerimizi ters olarak öreceğiz. 4 haroşa yakada yapmıştık. 4 haroşadan sonra 4 haroşa daha örmüş oldum. Toplamda burada 8 tane haroşam oluştu. Ön yüzde düz, arka yüzde ters örgülerimi örerek bu arayı da tamamladım. Şimdi bütün ilmeklerimizi düz örgü olarak öreceğiz ve 4 sıra haroşamızı yapacağız. Örgümün ön yüzünde düz örgülerimi ördüm. Arka kısmına geçtim. Arka kısımda bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Ön yüze geçtiğimde yine bütün ilmeklerimizi düz olarak öreceğiz. Yakada yaptığımız gibi haroşalarımızı oluşturacağız. 4 diş haroşa oluşuncaya kadar. Ön yüzdeyim ve arka yüzdeyim ve bütün ilmeklerimi düz örgü olarak örüyorum. İlk haroşam oluşmuş oldu. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Yine aynı şekilde bütün ilmeklerimi düz olarak öreceğim. Ters tarafta da aynı şekilde. Ve bu haroşalarımız 4 diş olana kadar örgümüzü örelim. Daha sonra videomu açacağım.
4 diş haroşamı ördüm. Şimdi ikinci artırmalarımızı yapmaya başlayacağız. Aynı aşağıda nasıl ördüysek, artırmalarımızı nasıl yaptıysak bu artırmalarımız da aynı şekilde olacak. Şimdi 9 tane ilmeğimi örüyorum. 5 6 7 8 ve 9 tane ilmeğimi ördüm. Şimdi bir kez doluyorum. 2 tane ilmeğimi örüyorum. Bir kez doluyorum. 2 ilmeğimi örüyorum. Bir kez doluyorum. 2 ilmeğimi örüyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar geleceğiz. Diğer haroşalarımıza kadar. 2 ilmeğimi ördüm. Bir kez doladım. Yine aynı şekilde 2 ilmeğimi ördüm. Yine dolamamı yaptım. 1 2 1 2 doladım. 2 örüyoruz, 1 doluyoruz. 2 örüyoruz, 1 doluyoruz. Bu kadar basit. Bu yeleğimizin örmesi, robamızın örmesi çok basit. O yüzden sizinle paylaşmak istedim arkadaşlar. Hiç örgü bilmeyen arkadaşların da rahatlıkla yapabileceği bir model. 2 örüyoruz, 1 doluyoruz. Bu şekilde. Bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Bir, iki, bir dola. Bir, iki, ör, bir dola. Sıra sonuna geldim arkadaşlar. Şimdi burada 2, 4, 6, 8, 10 ilmeğim kaldı. Diğer tarafta 9 ilmekle başladığım için buradaki ilmeğin bir tanesini eksilteceğim. Şimdi burada 2 ördüm, 1 doladım, 2 ördüm. Şimdi 1 doluyorum. 2 tane ilmeğimi birlikte örüp buradaki ilmek sayımı 9'a düşürüyorum. Ve kalan 7 tane ilmeğimi örüp artırmalarımı bitiriyorum. Şimdi örgümün ters tarafına geçiyorum. Buradaki başta 7 tane haroşamı düz olarak örüyorum. 6 7 ve ipimi ön tarafa alıp bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Bu arttırdığımda ilmekler dahil olmak üzere. Bu şekilde ters örgümü örüyorum. Diğer tarafta 7 tane ilmeğim kalana kadar ters örgülerimi öreceğim. Sıramın sonuna geldim. Burada kalan 2, 4, 6, 7 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Yani haroşamı örmüş oluyorum. Düz tarafta yine bütün ilmeklerimizi düz olarak öreceğiz. Şöyle artırmalarımız da ortaya çıkmış oldu. Şimdi bakalım 2, 4, 6, 8, 10 haroşam oldu. Benim ilk ilikten sonra. Burası 12 haroşa olunca ikinci ilimi de açacağım. İliklerimizi açmayı unutmayalım arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi düz tarafta bütün ilmeklerimi düz, ters tarafta başta ve sondaki 7 tane ilmeğimi haroşa, aradaki ilmeklerimi ters örgü olarak öreceğim. Şu 4 haroşadan sonra yine 4 haroşa daha oluşturacağız.
Şu aradaki haroşalarımızda olduğu gibi. Daha sonra yine arttırmalarımızı yapacağız beraber. Robamız aynı şekilde ilerliyor. Arttırıyoruz. Aradaki örgüleri örüyoruz. Aradaki 4 haroşamızı örüyoruz. Tekrar arttırıyoruz. Aradaki örgüleri örüp yine aradaki 4 haroşamızı örüyoruz. Bu şekilde robamızı örüyoruz. Hiçbir farklılık yok. Hep aynı şekilde devam ediyor. Dediğim gibi 12 diş arayla açacağım ben. 12 haroşa arayla açacağım ben ikinci ileğimi. Siz istediğiniz sıklıkta açabilirsiniz. Daha sık ya da daha seyrek de açabilirsiniz iliklerinizi. Şimdi ben bu aradaki düz ilmeklerimi tamamlayacağım. Şu haroşalara gelince tekrar açarım. Burası dediğim gibi aynı şekilde ama ben yine göstereceğim. Hiç bilmeyen arkadaşların kafası karışmaması için. Şu aradaki düzleri örüp bu haroşalara gelince yine videomu açacağım. Aradaki 4 sıra haroşamı bitirdim. Burada iliğimi de açtım, ikinci iliğimi. Toplamda 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 tane haroşam oldu. Tekrar sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 12. haroşada iliğimi açmayı unuttuğum için 13. haroşada açtım. Birinci ilikten sonraki 13. haroşada açtım. Şimdi burada yaptığımız gibi 4 sıra haroşa örgü öreceğiz. Örgümün ön yüzündeki sırayı bitirdim. Düz örgümü ördüm. Şimdi ters tarafa geçiyorum. Ve buradaki haroşalarıma başlıyorum. Ön ve arka yüzde bütün ilmeklerimizi tamamen düz örgü olarak öreceğiz. Ve haroşalarımızı oluşturacağız. Şimdi ön yüzde ve arka yüzde bütün ilmeklerimizi düz örgü olarak örelim, haroşalarımızı oluşturalım. Daha sonra son artırmamızı birlikte yapalım. Şöyle ilk haroşam da burada oluşmuş oldu. 4 sıra haroşamı bitirdim. 3. ve son artırmamı yapmaya başlıyorum. Artırmalarımız hep aynı şekilde olacak. Örgümüz hep birbirini tekrar eden bir örgü. Şimdi 4 sıra haroşamızdan sonra aynı aşağıda yaptığımız gibi arttırmalarımızı yapacağız. Yine 9 tane ilmeğimi başta örüyorum. 8 ve 9. 9 ilmeğimi ördüm. Bir kez doluyorum. 2 ilmeğimi örüyorum. Doluyorum. 2 ilmeğimi yine örüyorum. Doladım. 2 ilmeğimi ördüm. 2 ilmeğimi ördüm. Yine doladım. Bir dolayıp 2 örüyoruz. Bir dolayıp 2 örüyoruz. Aynı aşağılarda nasıl yaptıysak bu artırmamız da aynı şekilde 2 örüyorum. Bir doluyorum. 2 ördüm. Yine bir doladım. Bu şekilde. Sıramın sonuna geldim. 2 ilmeğimi ördüm. Bir kez doladım. 2, 4, 6, 8, 10 ilmeğim kaldı burada. Bir kez doladım. 2 tane ilmeğimi ördüm. 2 ilmeğimi örünce 2, 4, 6, 8 ilmeğim kaldı. Burada 9 ilmeğimin kalması gerekiyordu. Diğer başta 9 ilmek ördüğümüz için. Ama sıralar denk gelmeyebilir. Bu kafanızı karıştırmasın. Şimdi bir tane arttırma yapacağım burada. Şimdi 2 ilmeğimi ördüm. 2 ilmeğimi ördüm. Bir kez doladım. Şu ilmeğimi ördükten sonra bir tane 7, 2, 4, 6, 7 ilmekten önce bir tane
artırma yapıyorum. Burada bir ilmek arttırmış oldum. 2 başlar denk gelsin diye. Şimdi kalan 7 tane ilmeğimi örüyorum ve artırmamızı bitirmiş olduk. Şimdi ben aradaki düz örgülerimi örmeye başlayacağım. Yine aynı şekilde örgümün ters tarafına geçtim. 7 tane ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. 2 4 6 7 ipimi ön tarafa alıp buradaki yaptığım arttırmayı örüyorum öncelikle ve bütün ilmeklerimi diğer tarafta 7 tane ilmeğim kalana kadar aradaki ilmeklerimizi ters, ön tarafta da bütün ilmeklerimizi düz olarak öreceğiz. Robamı ördüm, bitirdim. Son arttırmalarımdan sonra aradaki ilmeklerimi ördüm ve 3 diş haroşa ördüm. Son haroşamı kol kesiminde yapacağım. Şimdi kol ayrımlarını yapacağız. 39 ilmek önler için ayırdım. 50 ilmek kollar için ayırdım. 70 ilmek arka için ayırdım. Yine 50 ilmek kol için ve 39 ilmek ön için ayırdım. Şimdi 3 diş haroşa yapmıştım. 4. dişi haroşamı yapacağım. Yaparken de kollarımı keseceğim. Örgümün ters tarafındayım. Önce ön parçamı haroşa olarak öreceğim. Burada 39 tane ilmeğim var. Bunları örüyorum haroşa olarak. Örgümün ters tarafındayım. Evet. Ön parçadaki 39 tane ilmeğimi ördüm. Şimdi kol kesimini yapacağım. Şu işaretleyicimi çıkarıyorum. İlk ilmeğimi ördüm. İkinci ilmeğimi de ördüm. Bu 50 ilmeğimizden 2 tane ilmeğimizi ördük. Şimdi ilk ilmeğimin içinden ikinci ördüğümü geçiriyorum. Ve burada ilk kesmemi yapmış oluyorum. Tekrar bir ilmek örüyorum. İçinden geçiriyorum. Örüyorum. İçinden bu şekilde kesmemizi yapıyoruz. Çok sıkmadan, çok da gevşek bırakmadan kesmelerimizi bu şekilde yapalım. 50 tane ilmeğimizi keselim. Daha sonra arka kısmı öreceğiz. Ördüm ve içinden geçirdim. Ördüm, bu şekilde içinden geçiriyorum. Son 3 ilmeğim kaldı. Şu şişimdeki ile birlikte. Bunları da kesiyorum. Son bir kaldı. İşaretleyicimi çıkarıyorum. Bu son bir ilmeğimi de kesiyorum ve arka kısımdaki ilmeklerimi diğer kola gelene kadar öreceğim. Buradaki 70 tane ilmeğimizi örüyoruz. Arka kısmı da ördüm. Şimdi diğer kolu keseceğim.
işaretleyicimi çıkarıyorum ve buradaki 50 tane ilmeğimi kesmeye başlıyorum. İlk ilmeğimi ördüm, ikinci ilmeğimi de ördüm ve birincinin içinden ikinciyi geçiriyorum, örüyorum, bu şekilde içinden geçiriyorum. Çok sıkmadan arkadaşlar, çok da gevşek bırakmadan keselim. Son 3 tane kesmem kaldı. Onları da kesiyorum. Şöyle bir tane kaldı. Bunu da işaretleyicimi çıkardıktan sonra bu taraftaki ilmekle birlikte kesiyorum. Ve ön taraftaki 39 tane ilmeğimi örüyorum. Kesmelerim bitti. Şimdi kol birleştirmelerini yapacağım. Şöyle iliklerimi sayayım. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ben 13 tane de yaptığım için 13. de 3. iliğimi açacağım. Şimdi burada açmayacağım. Bir dahaki sırada 3. iliğimi açacağım. Siz 12 haroşa arayla yaptıysanız 12 haroşa arayla iliklerinizi açınız. Şimdi ön kısmı örüyorum. Örgümün ön yüzündeyim. Kol birleştirmemi yapacağım burada. İlmeklerimi ördükten sonra. Son ilmeğime geldim. Şimdi burada artırma yapacağım. Bir tane. Bu son ilmeğimi örüyorum. Ördüm. Ve şişimden çıkarmadan bir kez daha şu şekilde örüp burada bir tane arttırma yapmış oluyorum. Şimdi birleştirmemizi yapalım. Burada da artırma yapacağım. Şimdi şurada ilk ilmeğimi bu şekilde örüyorum. İçinden çıkarıyorum. Ve bu ilmeği çıkarmadan tekrar burada bir artırma yapıyorum. Kol altında 2 tane artırma yapmış olduk. Bu şekilde kolumuz da birleşmiş oldu. Şimdi arka kısmı örüyorum. Arka kısmı ördükten sonra diğer kolumuzu birleştireceğiz. Arka kısmı bitirdim. Şimdi son ilmeğime geldim. Yine burada artırma yapacağım. Ördüm. İlmeğimi çıkarmadan tekrar bir kez daha ördüm aynı ilmeği. Şimdi birleştirmemi yapıyorum. Burada da yine bir tane daha artırma yapacağım kol altında. İlmeğimi ördüm. Şöyle ördüm, çıkarmadan yine aynı ilmeği bir kez daha örüyorum. Artırmalarımı yapmış oldum ve kolumu birleştirmiş oldum. Şimdi ön parçayı örelim. Artık beden kısmını öreceğiz. Şimdi ben bu ön kısmı ördükten sonra
Arka tarafta bütün ilmeklerimi ters, haroşalar hariç tabii ki. Başta ve sonda 7 tane haroşamızı düz, aradaki ilmeklerimizi ters, düz tarafta da bütün ilmeklerimizi düz örerek 3 haroşa olunca, yani şuradaki haroşalarımız, örneğimizi kurmaya başlayacağız. Bitirdim. Şimdi ters tarafa geçtim. Başta ve sonda 7 tane ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Bunlar yeleğimiz bitene kadar aynı şekilde ilerleyecek. 3, 5, 6 ve 7. Şimdi ters tarafta olduğum için diğer tarafta 7 tane ilmeğim kalana kadar bütün ilmeklerimi ters olarak öreceğim. Şimdi dediğim gibi arka kısmı başta ve sonda 7 tane haroşayı örüp aradaki ilmekleri ters, düz tarafta da bütün ilmekleri düz örüp şuradaki 4 haroşadan sonra 3 diş haroşa oluşuncaya kadar örelim. Daha sonra örneğimizi yapmaya başlayalım. 3 sıra haroşa örgümü ördüm. Burada 3. iliğimi de açtım. Toplamda burada 6 sıra örgü örmüş olduk. 3 diş haroşa örgümüz oluştu. Şimdi modelimi yapmaya başlayacağım. 2, 4, 6, 7 tane burada ilmeğimi ördüm haroşa olarak. Devam edecek ilmeklerime. Şimdi 8. ilmeğimden modelimi yapmaya başlayacağım. Şimdi burada 8. ilmeğimi 4 kez sökeceğim. Şöyle 1, 2, 3 ve 4. 4 kez söktükten sonra şöyle şişimi buradan takıyorum. İlmeklerimi şişimin üstüne alıyorum ve bu ilmeğimi bu şekilde burada örüyorum. Bu kadar basit. Arada 3 tane ilmeğimi normal düz örgü olarak örüyorum ve bu 3 ilmekten sonraki ilmeğimi yine 4 kez 2, 3, 4 kez söküyorum. Yine buradan söktükten sonra şişimi geçiriyorum ve bu ilmeğimi, iplerim üstte olacak, örüyorum. Bu şekilde örüyorum. Yine 1, 2, 3 ilmeğimi örüyorum ve buradaki ilmeğimi yine 1, 2, 3, 4 kez söküp buradan şişimi geçiriyorum. İlmeklerim, yani söktüğüm ilmekler üstte olacak ve bunu örüyorum. Bu kadar basit arkadaşlar. Yine 3 ilmek örüyorum. Hep bu şekilde devam edecek. 3 örüyoruz, bir model kuruyoruz. 3 ördüm. 4. ilmeğimi yine aynı şekilde 4 kez söküyorum. 2, 3 ve 4. 4 kez söktükten sonra yine buradan şişimi geçiriyorum. Şöyle şişimi geçiriyorum ve bu ilmeği bu şekilde örüyorum. Yine 3 ilmeğimi örüyorum ve 4. yine aynı şekilde 1, 2, 3 ve 4. 4 kez söktüm. İlmeklerim üstte kalacak. Söktüğüm ilmeklerim ve bu şekilde örüyorum. 3 ilmeğimi yine örüyorum. 4. ilmeğimi yine söküyorum. Söktüm. Aynı şekilde yine bu
söktüğümüz ilmeğimize şişimizi takıp örüyoruz. Hep sıra sonuna kadar bu şekilde ilerleyecek. Sökelim ilmeğimizi. 4 defa yine aynı şekilde 2, 3 ve 4. 4 kez söktüm ve söktüğüm ilmeğimi bu şekilde ördüm. Yine 3 kez, yani 3 ilmek örüyorum. Yine dördüncüyü 1, 2, 3, 4 söktüm. İlmeklerim üstte olacak. Örüyorum. 1, 2, 3. Kol altındaki ilmeklerimize geldik. Yine dördüncüyü 1, 2, 3, 4. Bir, iki, üç ördüm. Yine 1, 2, 3 ve 4 söktüm. Sıra sonuna kadar bu şekilde ilerleyelim arkadaşlar. 3 örüyoruz. 1 söküyoruz. 1, 2, 3 ve 4 söktüm. Şişimi söktüğüm ilmeğimin içinden geçirdim ve ördüm. Sıra sonuna geldim. 3 tane ilmeğimi ördüm. Örnekten sonra 3 ilmeğimi ördüm ve burada 2, 4, 6, 8 ilmeğim kaldı ve bu 8. ilmeğimi 2, 3, 4 kez söküyorum. Aynı şekilde söktüm ve şişime taktım ilmeğimi ve örüyorum. Kalan 7 tane ilmeğimi örüp sıramı bitiriyorum. Şimdi örgümün ters tarafına geçeceğim. Ters tarafında başta ve sonda 7 tane ilmeğimizi haroşa, aradaki ilmeklerimizin tamamını ters olarak öreceğiz. Aynı aşağıda yaptığımız gibi 3 diş haroşa oluşturacağız. Yani 6 sıra örgü örmüş olacağız. Tekrar yine örneğimizi kuracağız. Şimdi 2, 4, 5, 6, 7 ilmeğimi ördüm. Şimdi ipimi ön tarafa alıp bütün ilmeklerimi diğer tarafta 7 tane ilmeğim kalana kadar ters örgü olarak örüyorum. Düz tarafta bütün ilmeklerimi düz örüyoruz. Ters tarafta aynı şekilde haroşalarımızı ve aradaki ilmeklerimizi ters örerek 3 diş daha haroşa oluşturacağız. Yani 6 sıra örgü örmüş olacağız. Toplamda şu aradaki ilmeklerimizden sonra 2, 4, 6 tane burada haroşamız oldu. Şöyle şuradaki ilmekleri sayarak 6 tane ilmeğimizi o şekilde de anlayabiliriz. 2, şuradan itibaren 2, 4, 6 sıra örgü örmüş oluyoruz. Şimdi ikinci örneğimizi oluşturacağız. 7 tane ilmeğimi burada örüyorum. Diğer örneğimizi başlarken 8. ilmekten yapmıştık bonbon şekerimizi. Şimdi kaydırmalı olacağı için 3, 6, 7 ilmeğimizi örüyoruz. 8. değil, 9. değil, 10. Yani burada 7 ilmekten sonra 2 tane daha ilmek örüyorum. 8 ve 9'u ördüm. 10. ilmeğimize örneğimizi kuracağız. Yani şu aradaki ördüğümüz 3 ilmeğin arasındaki, yani şu aradaki ilmeğe bonbon şekerimizi yapacağız. Şimdi 2, 4, 6, 8, 9 tane ilmeğimi ördüm. 10. ilmeğimi söküyorum. 2, 3, 4 defa söktüm. Buradaki ilmeğime şişimi taktım. İlmeklerim, söktüğüm ilmeklerim üstte ve ördüm. Yine aynı şekilde 3 tane
ilmeğimi örüyorum. Bakın hep araya geliyor. Bonbon şekerin tam ortasına geliyor örneğimiz. 3 ilmeğimi ördüm. Dördüncüyü söküyorum. 1, 2, 3, 4. Modelimiz hep aynı şekilde ilerliyor. 1, 2, 3 taneyi örüyorum. Dördüncüyü söküyorum. 4. Sıra sonuna kadar bu şekilde ilerleyeceğiz. Diğer sırada nasıl yaptıysak modelimize aynı şekilde devam ediyoruz. 1, 2, 3 ördüm ve 1 söküyorum. 3, 4 defa söktüm. Sıra sonuna geldim. 2, 4, 6, 8, 10 tane ilmeğim kaldı. Yine burada 3 tane ilmeğimi ördükten sonra dördüncü ilmeğimi söküyorum. 3, 4 söktüm, ördüm. Şimdi kalan buradaki ilmeklerimi 2, 4, 6, 8, 9 ilmeğim kaldı. Düz olarak örüp ikinci model kurulumunu da bitirmiş oldum. İkinci modelimizi de kurmuş olduk arkadaşlar. Şimdi üçüncüyü aynı şekilde üçüncüye başlamadan önce 3 diş haroşamızı oluşturacağız. Yani 6 sıra örgümüzü öreceğiz ve bonbon şekeri modelimizi kurmaya başlayacağız. İkinci modelimden sonra yine aynı şekilde 3 diş haroşamı ördüm. Yani 6 sıra daha örgü örmüş oldum. Bu aradaki 4 sıra haroşadan sonra 2, 4, 6, 8, 9 tane burada haroşamız oluştu. Şimdi 3. modelimizi yapmaya başlayacağız. 3. modelimizde 1. modelimizde olduğu gibi 8. ilmekten başlayacağız modelimizi kurmaya. Şimdi 7 tane ilmeğimi burada örüyorum. 6, 7. 8. ilmeğimi yine aynı şekilde 1, 2, 3 ve 4. 4 tane ilmeğimi burada söktüm ve bu aradaki söktüğüm ilmeğe şişimi geçirip ördüm. Yine arada 3 tane 3 tane ilmeğimi örüyorum. Yine aynı şekilde dördüncüyü söküyorum. Hiçbir farklılık yok. Bu şekilde yine 3 ilmeğimi örüyorum ve dördüncüyü burada söküyorum. 4 kez söktüm. İlmeğimi içine şişimi taktım ve ördüm. 1, 2, 3. Bonbon şekeri modeli bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. İlk sırada 7 tane haroşa ilmeğimizi ördükten sonra 8. ilmeğimizde örneğimizi kurmuştuk. İkinci modelde ise 9 tane ilmeğimizi örüp 10. ilmekte modelimizi kurmuştuk. Üçüncüsünde yine birincisinde yaptığımız gibi 7 tane ilmeğimizi örüp 8.'sinde modelimizi kurduk. 4. modelde ise yani 4. kez yaptığımızda ise yine aynı ikinci sırada yaptığımız gibi 9 tane ilmeğimizi örüp 10.'da modelimizi kuracağız. Bir sıra 8. ilmekte, bir sıra 10. ilmekte, bir sıra 8. ilmekte, bir sıra 10. ilmekte modelimizi kuracağız. Yeleğimizi bu şekilde tamamlayacağız. İstediğimiz uzunluğa gelince arkadaşlar etek ucunda 4 sıra haroşa yapacağım. Oraya gelince tekrar videomu açacağım. İliklerimizi açmayı unutmuyoruz. Videomun sonunda yani açtığım zaman kaç sıra şuradaki haroşalarımı ördüğümü anlatacağım. Şimdi ben videomu kapatıp etek ucundaki haroşalara gelince videomu tekrar açacağım. Evet, yeleğimi bitirdim.
Şöyle etek kısmına da 4 diş haroşa yaptım. Şu yaka kısmına, etek kısmına kadar burada 70 diş haroşa oldu. Uzunluğunu istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Daha uzun ya da daha kısa olarak yeleğinizi yapabilirsiniz. Daha küçük boyutta yapmak istiyorsanız yeleğinizi, yani ben bu 2-3 yaşa uygun büyüklükte oldu. Bir yaş daha küçültmek istiyorsanız arkadaşlar, şu yaka kısmından birkaç ilmek eksik başlayarak artırmaları ayarlayıp şu aralardaki, biz şuraya 4 diş haroşa yapmıştık. Bu haroşaları 3 diş olarak yapıp yeleğinizi bir yaş daha küçültebilirsiniz. Şimdi ben videomu kapatacağım. Bu videomda bu kadardı arkadaşlar. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Beğenilerinizi bekliyorum. Kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Tekrar başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.